Merhaba arkadaşlar. Manjaro kullanıyorum. Tecrübelerimi anlatıyorum ve sağlıklı bir hayat planlıyorum. Bununla ilgili bilgilerimi de aktarıyorum. Başlamadan önce tekrar hatırlatmam gerekiyor. Her defasında olduğu gibi. Arkadaşlar bu bir reklam videosu değildir. Ben de herkes gibi para verip alıyorum bu iğneyi. Ve bu tavsiye videosu değildir. Çünkü ben doktor değilim. Diyetisyen de değilim. Ben sadece kullanıcıyım. Amacım insanlara tecrübelerimi aktarmak. Bu iğneyi kullanacaklara ısrarla tavsiye ediyorum. Bir endokrinoloji doktoruna danışmadan lütfen kullanmayın. Bunu yapanlar cahillik etmiş olur. Çünkü neden? Doktor test yapıyor. Kan testleri yapıyor. Ondan sonra kullanabilirsin diyor. Sen kendi kafandan gidip bunu alırsan bir şeyle çakışır, zarar verirse ne olacak? Belki çok geç olacak sen doktora gittiğinde. Bu cahilliktir. Kusura bakmayın yani. Şimdi sen şu videoyu izliyorsan demek ki cahil değilsin. Bilgi almak için araştırma yapıyorsun. O zaman sana yakışanı yap ve bir endokrinoloji doktoruna git. Ondan sonra onun kontrolünde dozları arttırırken de doktora danışarak kullan. Şimdi arkadaşlar ben 50 yaşındayım. 100 kilo başladım. 14 hafta bitti. 18 kilo verdim. Bir şey fark ettim. İlk haftalarda işte 1.8, 1.2 falan vermişim. Sonra sabitledi 1 gidiyor. 1, 1, 1, 1 gidiyor. Ben aslında büyük hayal kuruyordum ilk başta. Yanlış düşündüğümü fark ettim ama hemen. Diyorum ki ben işte haftada 2,5 kilo veririm, 2 kilo veririm falan. Sonra baktım ki sabit. Her hafta bir vermeye başladım. Yani ayda 4'e denk geliyor bu. Az gibi. Ama sonra şunu düşündüm. Ya ben bu kiloyu, benim hedefim şu. Manjaro %22 kilo kaybı ama 40 ile 72 hafta arasında. Benim hedefim 24 haftada %30 kilo vermek arkadaşlar. Beslenmeme dikkat ederek %30 kilo vermek ve sonrasında da kontrollü beslenmemle o kiloyu korumak. Bakın şu anda 72 hafta falan değil. 14 hafta oldu ve %18, tam 100 kilo başladığım için kolay hesaplıyoruz. %18 kilo kaybı. %22 kilo kaybıydı. Bu %22 de yani illa olacak değil. Bu rakama ulaşılmış. Herkes 122 vermemiştir. Ama ben 14 haftada %18 kilo verdim şu anda. Daha 14. Ben 24 hafta uygulayacağım bu iğneyi. Şunu da söylüyorum. Ben Hem herkes her bölümü seyretmiyor. Ben de uzun olsun istemiyorum ama bazı şeyleri söylemem gerekiyor. Birincisi bak şu. Ben her söylediğimi 4 hesaplayın. 4 hafta hesaplayın. Ben şöyle kullandım. Böyle kullanacağım. Toplam 6 ay ya. 2,5, 5, 7,5, 5, 2,5, 2,5. Niye? 7,5'tan yukarı çıkmaya cesaret edemedim. Doktor sana bana 5 yeter dedi. Ben doktora 7,5 yapalım bir kere dedim. Böyle yaptı. İyi yaptı. Doktoru 7,5'a ikna ettim. 7,5'tan yukarı çıkmadım. Tekrar 5'e düştüm şu anda. 8 tane de 2,5 vurup biteceğim. Neden 8 tane 2,5 vurulacağım? Yani 2 ay 2,5 vurulacağım. Neden? Çünkü birden bırakmamak için. Yani azaltarak bırakmamak için. Bir de sürekli yorumlardan aldığım bir şey var. Şimdi ben şu an buzdolabında. Hatta ilk bölümlerde ben şey demiştim. Alttaki meyve bölümüne koydum demiştim. Sonra baktım ki çok fazla şey söylüyorlar. Yumurtaların olduğu sağ bölüme koy. Ben de oraya koydum. Şu an buzdolabında Manjuro kalem. 15 miligram. Herkes bana diyor ki yazıyor şimdi işte bu kalem Türkiye'de yok, Türkiye'de yok, Türkiye'de yok. Arkadaş ben aldım buzdolabında duruyor içeride yani. İstiyorsanız kalkıp getireyim. Daha önce videoda gösterdim zaten. Ben ne yapayım şimdi? Şey yok kaçak gelmiş falan. Ben orası bilmem arkadaşlar. Bir tanesi bana yazmış böyle beni azarlıyor tamam mı? Yorumların birinde. Ya kaçak almışsın. Ben dedim ki ya kaçak olması beni bağlamaz. Ben bunu eczaneden aldım. Kredi kartı ödedim. Eczacı bana fiş verdi. Eczanenin aldığı depoyu biliyorum. Benim iş yerimle aynı sokakta. İstanbul Eczacılar Kooperatifi. Tamam mı? Koskoca İstanbul Eczacı Kooperatifi kaçak mal satacak değil. Ben ne yapayım şimdi?
Kalem Türkiye'de yokmuş. Bende var arkadaşım, buzdolabında duruyor. Ne yapayım ben şimdi? Ben de şimdi merak ettim. Soracağım. Hiç 5-6 tane eczane soracağım. 2 tane tanıdık eczane var. 2 tane onları soracağım. Bayağı bir eczane soracağım bakalım. Var mı yok mu İstanbul'da? Bakın ben İstanbul'dayım. Ben onu yazan nerede oturuyor onu da bilmiyorum. Belki İstanbul dışında bir yerdir. Şimdi sen Manjo'yu Türkiye'ye getirdin. Anadolu bir yere mi gönderirsin? İstanbul'a mı gönderirsin? İstanbul'da 20 milyon insan var. Burada bitme ihtimali daha yüksek. Ya o da olabilir. Yani bilmiyorum burasını. Ha bakın. Kalemi bulduğunuzu varsayıyorum. Bakın ben kalemi nasıl kullanıyorum. Şu an ben kalem oluyorum ve beşlik oluyorum. Niye? Bakın kalemde 4 tane 15 var. 15 15 60. Ben 4 tane 7,5 vuruldum. Ne yapar? 30. Kaldı mı geliyor 30. 4 tane 5 vuracağım. Ne yapar? 20. Etti mi? 50. 4 tane 2,5 vuracağım. Etti mi? 10. 60. Ne yapacağım? Bir de 2,5 alacağım. Anlatabildim mi? Ben bir 15'lik kalemle 4 7,5, 4 5, 4 2,5 vuruluyorum. Aynı kalemden. Ayarlarken her 10 2,5, onun üzerine hesaplayın. Her 10 çevirme 2,5. Yani 30 tane çevirdim 7,5 vuruldum. 20 tane çevirdim 5 vuruluyorum. Sonra da vakti geldiği zaman 2,5 çevirip 10 çevirip 2,5 vurulacağım. Bunu söyledik. Ha, tekrar başa döneyim. Şimdi ben her hafta 1 kilo veriyorum. İlk başta hayal kurmuşum. Her hafta 2,5 falan. Yani her hafta 2,5 vurursam 3 ay sonra ben eririm zaten. Sıfıra düşerim. Öyle bir şey olmaz. Sonra şunu düşündüm ben. Mantık üzerinden. Mantık işe yarıyor hayatta. Dedim ki bak ben bu kiloyu 24 haftada vereceğim. 6 ayda. Ben bu kiloyu 6 ayda almam ki. Ben bunu 4 yıldan uzun bir zamanda aldım ben bu kiloyu. Ben görüyorum videolara. İzlemiyorum da başlıklarını, fotoğraflarını görüyorum. Şimdi bir ayda 10 kilo verdim. Mesela bir tanesi yazmış. Manjol kullandım, bir ayda 10 kilo verdim. Bir şey demiyorum. İnanmıyorum ama varsayım gerçek. Ama inanmıyorum. Bence rating için yapıyorlar bunu. Ben arkadaşlar sosyal medyadan para kazanmıyorum. Benim bir mesleğim var. Yani benim 3 tane kanalım var. Binlerce videom var. 3 farklı kanalım ve binlerce videom var. Hiçbir kanalımda, hiçbir videomda şu kelimeyi bulamazsınız. Lütfen kanalıma abone olun. İşte like atın falan. Böyle bir şey bulamazsınız benden. Ben sosyal medyadan geçinmiyorum. Benim kanallarımın şeyleri açık değil. Para kazanma açık değil. Bir video ve bir reklam görürseniz benimle alakası yok. Onu YouTube kendisi izinsiz koyuyor. Bir yerde bir video çıkarsa, reklam çıkarsa benimle alakası yok onun. Velhasıl kelam ben bunu ticari çekmiyorum. O yüzden böyle tıklanma derdim yok benim. Benim gelir kazanç kapım değil burası benim. Benim mesleğim var. Ha, şimdi gelelim konumuza. Diyelim ki sen bir ayda 10 kilo verdin. Arkadaş onu çok rahat geri alırsın. Ben bir ayda 4 kilo veriyorum. Ben onu daha geri almam uzun vadeli olur. Sen onu birden verirsen birden alırsın. Ben kontrollü veriyorum. Her hafta 1 kilo veriyorum ben. Temiz. Her hafta 1 kilo. Bak 18 kiloya gelmişim. İnşallah 30'a ulaşmaya çalışıyorum. 30'a ulaşmaya çalışıyorum. Şu anda kaç? 14. 10 haftam var. Yani ben 10 haftada 12 kilo verirsem 30'a ulaşacağım. Ulaşmazsam bir şekilde devam edeceğim. 30'a geleceğim yani. Yani o yüzden şunu düşünün. Sen 4 yılda 5 yılda aldığın kiloyu bir ayda verebilir misin ya? Bu doğal mı yani? Bir de şimdi bir bünyemiz var bizim. Bir biyolojimiz var. Birdenbire insandan 10 kilo eksilmesi insan vücuduna normal bir şey gelir yani. Olabilir mi yani? Zarar olmaz mı birden 10 kilo vermek, 15 kilo, 20 kilo vermek? Yani ben buna inanıyorum. Sen birden verirsen birden alırsın. Kontrollü verin ve ben ne yapıyorum? Bakın ben ne yapıyorum? Ben yeme düzenimi düzeltiyorum. Artı vitamin ve
Doğal takviyeler alıyorum. Size daha önce söyledim. Bunu her seferinde söyleyip video uzatmak istemiyorum ama bakın. Şimdi ona yeni eklemeler de yapacağım. Bir tane daha sipariş vereceğim. Birkaç gün sonra. Bu bir tavsiye değildir. Kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Araştırmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar ben şunu bir kilo alıyorsan git D vitaminine baktır. D vitamini eksikliği kilo yapıyormuş. Ve benim D vitaminim neymiş biliyor musun? 0. Doktor bana dedi ki sende düşük değil, sende hiç yok. Ve ben hap değil iğne kullandım. İğne kullandım ben D vitamini için. Arkadaşlar ben şu anda haftanın 7 günü 7 şey kullanıyorum. Bir tane daha alacağım. Sonra bu iyileş bittikten sonra haftanın 7 günü 8 farklı şeyi 9 defa içeceğim. Ne onlar? Sayıyorum. Bakın şu an benim sol tarafta kütüphanem var. Burada uzak biraz. Bakarak aklıma tutarak söylüyorum. 1. Pazartesi D vitamini içiyorum. Salı magnezyum içiyorum. Çarşamba Gilfor içiyorum. Gilfor diyabet hapı. Ben bunu içindeki metformin için içiyorum. Metformin ne olduğunu araştırın. Metformin yaşlanmayı engelliyor. Ama diyabet hapı aynı zamanda tokluk hissi de veriyor. Benim arkadaşım var. Obezitesi var ve şeker hastası. O bununla zayıflamaya çalışıyor. Ben ama haftada bir tane içiyorum. İğne bittikten sonra haftada 2'ye çıkaracağım onu. İğne bittikten sonra dedim ya ayda haftada 7 gün 8 farklı şeyi 9 defa açacağım diye işte o bir tanesi o. Onu 2 defa açacağım. Çarşamba Gilfor içiyorum. Perşembe B12 içiyorum. Cuma resveratrol, Akselmansia içiyorum. Akselmansia. Bunu araştırın. Cumartesi resveratrol içiyorum. Bunu araştırın. Pazar berberin içiyorum. Bakın berberin. Bunu araştırın arkadaşlar. Bu var ya Ozempic'in muadili berberin. Bir şey de alacağım. Onu alınca söylerim. Tamam mı? Mesela bak ben size bugün pazar ve bugün ne yediğimi söyleyeyim. Akşam yemeği diyeyim. Çünkü öğlen kahvaltı yaptık. 12, 11, 11 buçuk gibi. Kahvaltıda sucuklu yumurta yedim arkadaşlar. Tereyağında sucuklu yumurta yedim. Marul vardı biraz. Yanında marul yedim ekmek niyetine. Birazcık beyaz peynir, birkaç tane zeytin yedim. Ve şunu söyleyeyim size. Zorla yedim. Zorla. O iğnenin etkisi. Ama ne olacak? İğne etkisi mi? Ne olacak? Ben o zaman zorla yemeyeceğim. Ama o zaman ne yapacağım? Marul mu var? Biraz fazla marul yerim. Birazcık peynir fazla yerim. Bir yumurta fazla kırarım. Ama ekmek yemem. Ekmek yemem. Bakın ben bugün akşam yemeği olarak 6 gibi 7 gibi yediğim şeyi söyleyeyim size. Kasaptan Adana kebap aldım. Çubukta böyle. Onu yedim. Airfryer'da pişirdim. Neyle yedim? Gösteriyorum. Bununla. Bu ne biliyor musunuz? Bu arkadaşlar bak buna dürüm yaptım. Bak gösteriyorum size. Bakın. Ya sen yeter ki bak, yenen bir şey bu. Bu ne biliyorsunuz arkadaşlar? Bu iki çeşidi buldum bunun. Bu siyez buğdaylı, tam buğdaylı, ekşi mayalı lavaş. Bir tane daha var. O da paketi buraya getirdim. Bu ürünün paketi burada yanımda duruyor. Tam Çavdaroğlu'nun ekşi hamurlu lavaş. Bakayım ne yazıyor. Yüksek lifli. Yanıma getirdim. Diğer paket buzdolabında. Yüksek lifli, şeker ilavesiz, koruyucu içermez, vegan. Altta da light yazmış. Yüksek lifli ne yazıyor? Markası var. Yüksek lifli lavaş. Ya arkadaşım sen şimdi hayatını düzeltmek mi istiyorsun? Tamam Adana kebap yiyeceğim. İlla ben bunu bir pideye sarmayacağım. İlla bir beyaz undan yapılmış lavaşa saklayacağım. Ben de yiyeceğim arkadaşlar. Bak ben de yedim. Aha ben de un yedim. Ama ne yedim? Bu diğerine ait. Buzdolabına ait. Onun için aldım. Siyez buğdaylı, tam buğdaylı. Ekşi hamurlu lavaş. Bir de burada bir tane daha var. O da tam çavdar ekşi hamurlu lavaş. Ben de yedim. Ben de aşırmadım. Bu kadar yani.
Yapacak bir şey yok. Bir de şey var. Ben geçen hafta tanıdığım birisinden başlamıştım. Bir kadından. Aşırı kilolu ve aşırı kilosunun sebebi de işte boğazına düşkünlük demiştim. Bu onun kendi tercihi demiştim. Hatta kilosu yüzünden erkek arkadaşı olmuyor ve evlenemiyor demiştim. Bundan eleştiri aldım. Ve sonra ben fark ettim ki kendim biliyorum ya. Aklımda ya. Çok şey söylememişim. Çok ayrıntı vermemişim. Bakın arkadaşlar bir ayrıntı daha verip bitireceğim konuşmamı. Şimdi bu bahsettiğim kişinin eve iş yerine 2 kilometre. 2 kilometre. Ve bunun için metrobüse biniyor. İş yerim benim metrobüs durağında. Metrobüse biniyor. Ama İstanbul'da yaşayanlar bilir. Metrobüs duraklarına giriş çıkış bayağı mesafe. Onun kendi evinin olduğu yerdeki bayağı mesafe. Bir park, ben onun oturduğu evin oradan bir parkın içinden geçiyor. Çok uzun bir yol yürüyor. Üst geçitten geçiyor. Yani giriş çıkışta metrobüse girip çıkmak için en az 400 metre yürüyor. Evinden iş yeri 2 kilometre. 2 ya da 2,5 kilometre. Yani 2 kilometre fazla yürüse gelecek. Ama ne yapıyor? Yürümüyor. Ben ne yapıyorum? Size demiştim. Sabahları 1,5 kilometre yürüyorum. Onu önce 3,5'a çıkarttım. Sonra bu haftanın başında 6'ya çıkarttım. Hani akşamları bir yerde iniyordum. 6 kilometre yürüyerek geliyordum ya eve. Düşündüm. Ya dedim. Sabah da oradan bir. Artık sabahları da akşamları da 6 kilometre yürüyorum. Ve şunu söyleyeyim mi? İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'un güzelliği. Zaman olarak hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor yani. Yani iş yere geç gitmiyorum. Aynı saatte çıkıyorum. Hatta iş yerine erken varıyorum. O da İstanbul'un güzelliği yani. Yani ben metrobüse yürüyorum. 6 kilometre evden çıkıyorum. İstanbul'un garipliği. Yani ben evden çıksam otobüse binsem tek vasıta otobüs gidiyor benim iş yerime. O otobüs daha geç gidiyor. 2 vasıta yapsam yürümemden 10 dakika daha geç gidiyorum. Yürüyorum 6 kilometre. O da İstanbul'da yaşayanların diyeceği bir duygu. Daha erken gidiyorum. Arkadaşım yürüyeceksin. Şimdi ben o hanımı, o kadını eleştirdim de haksız değilim. Mesela daha bu hafta olmuş bir şey. Birisi iş yerine geldi sabahtan. Bu benimle aynı yerde çalışıyor. Tamam mı? Dedi ki kahvaltıya her gün simit alan birisi. Biz onun esprisini yapıyoruz. Her gün simit alıyor. İşte ona takılıyor. Çok sağlıklı besleniyorsun. Her gün aynı şeyi yiyorsun falan filan. Dedi ki bugün altına ekmek aldı. Ben de bilmiyorum. Altına ekmekte baktım internetten. Halk ekmeğin ürettiği bir ekmekmiş. İçinde ceviz ve e, üzüm parçaları varmış. İnsanlar bunu kahvaltıda yiyormuş. Böyle bir şey. O bahsettiğim boğazından dolayı kilo alan, nefsine hakim olmadığı için kilo alan kişi var ya, dedi ki öyle yemeyeceksin onu. Onun arasına peynir koyacaksın. Çok güzel oluyor. Ya arkadaşım, yemek konusunda kim ne dese senin o konuda bir fikrin var. Daha güzelleştirmek için. Hani Moller'in bir sözünü söylemiştim geçen hafta. Yemek için yaşamayacaksın. Yaşamak için yiyeceksin. O yemek için yaşıyor. Ben yaşamak için yiyorum. Yaşamak için yerken de aç durmuyorum. Bak Adana kebap yedim. Ama ne yaptım? Onu saracağım lavaşı buldum. Onu saracağım lavaşı buldum arkadaşım. Onu airfryer'de pişirdim. Yani ben de aç durmuyorum. Ha ya bir olur ben de bir şeyler yerim yani. Ayda bir kere mesela sen de yiyebilirsin ya. Hani benim kadar sert olmayabilirsin. Ama sen de bunu abartmazsın. Ayda bir kere yersin. Bakın bitiriyorum. Bir şey söyleyeceğim. Dikkatimi çekti. Ben bakıyorum sabahları toplu taşımaya. Ellerinde poğaça yiyenler. Böyle yarım ekmek arası bir şeyler yiyenler. Veya ellerinde börekçi poşeti olanlar. Hatta ilginç demiyor musunuz? İş yerine gidiyor. %99 Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. İş yerinde çay vardır, tamam mı? Onun masasında yerinde bir çayla içebilir yani. Dayanamıyor. Yolda yiyor. Yani 15 dakika, 20 dakika, yarım saat iş yerine bekleyemiyor, yolda yiyor. O kadar zor durumda yani. Yine
Gözünü yeni açmış ya. O kadar acıkmış ki. Dayanamıyor onu ve şey yapıyor. Hemen yiyor. Bakın bunlara. Çoğu kilolu arkadaşlar. Ya arkadaşım bu senin tercihin ya. Tercihin. Tamam ben kabul ediyorum. Beyaz un çok keyifli. Ama sağlıksız. Sadece beyaz un mu sağlıksız? Arkadaşlar bakın poğaça dediğin şey nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Ben aşçılığım da var benim. Yani çakma MasterChef olacak kadar yemek bilgim var. O poğaçayı nasıl yumuşuyor biliyor musunuz? Çok iğrenç ucuz yağlar var. O yağlar doldurulduğu için o poğaçalar yumuşak. Tanıdığınız bir börekçi varsa, bir poğaçacı yapan, bir pastaneci varsa sorun ona söylesin size. O poğaçalar neden yumuşak diye. Neden sizin evde yaptığınız poğaça o kadar yumuşak olmuyor? Ben yürüyorum ya. Bir poğaçacıya denk geldim. Bugün bir poğaçanın fiyatı sanırım 15 lira. Almadığım için bilmiyorum da anladım. Yani öğrendiğim kadar 15 lira. Şimdi adam yazmış poğaçacı arabasından. İçinde bir sürü poğaça çeşitleri var. Börek çeşitleri, açma çeşitleri var işte böyle. Tamam mı? Böyle işlerinin olduğu bir yerde. Yazmış ki 10 lira. Kuyruk önünde her sabah. Görüyorum onu her sabah. Önden geçiyorum, yürüyorum. Şimdi bak arkadaşım. Bir poğaça 15 liraya satılıyor. Bu 15 liraya bu poğaçayı satan en fazla 5 lira kazansın. Bu adam 10 liraya satıyor. Bu adam bunu nasıl mal etmiş olabilir ki sana 10 liraya satsın? Biraz matematik yap ya. Yürürken gördüm. Bakın bugün bir dolar herhalde 45 lira falan, tamam mı? Bir ekmekte 15 lira falan olması lazım. Adam yazmış ki döner 40 lira. Fotoğrafta gördüm. Hani şöyle yuvarlak sandviç var ya ondan. Bak arkadaşım o ekmek, ben geçen çocuklar için onun birazcık sağlıklısını, veganını buldum şeyli. Şu an neydi olduğunu unuttum. Şeyi buldum işte, bilmem ne unundan yapılmışını buldum. Çocuklar aldım. Tamam mı? Dörtlü pakete 100 lira verdim ben. 25 lira aldım tanesini. Hamburger yiyecek çocuklar diye. Hadi sen de onu al, toptan onu al. İçine bunun domates, salatalık falan bir şeyler koyacaksın. Kiran var, elektriğin var, eleman paran var. Bir de içine tavuk koyacaksın. Ve 40 liraya satacaksın. Bu sağlıklı olabilir mi? 10 liraya satılan poğaça sağlıklı olabilir mi? Ya arkadaşım sen de ne yap? Biraz uyanık ol ya. Uyanık ol yani. Hem yiyeceğin şeyin sağlığına, kalitesine bak. Öyle her şeyi yeme. Hem de çok özür dilerim. Bak benim yaptığım gibi yap. Adana yedik kabul. Ama lavaşımızda sağlıklı bir şey bulduk. Ya sen bulamadın mı? O zaman fazla yeme. O lavaşı kes. Adana'yı ikiye böl. Bak sana fikir söylüyorum. Lavaş ortadan kes abi. Eti ikiye böl. Et kalın olsun. Ekmek az olsun. Yani arkadaşlar amaç sadece zayıflamak değil. Amaç sağlıklı kalmak. Sağlıklı yaşamak. Bakın hayatımdaki olan değişiklikleri size söyleyeyim mi? Ben hayatım boyunca hep geç saatlere kadar uyanık kaldım. Hep. Yani çok az uyudum hayatım boyunca. Ama bu kilo aldıktan sonra yani uyku çöküyor. Gözümü açamıyorum. Yani yatsıyı zor kılıyorum. Yatıyorum. Ömrü hayatımda cumartesi pazar uyumamışım. Cumartesi pazar gündüz uyuyorum. Bir halsizlik, bir yorgunluk. Hep böyle ya işten çıkıyorum. Eve gideyim yatayım diyorum böyle yani. Gözüm yatakta yani. Saniye kaçırmadan. Bu kiloyu verdikten sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi yani geç yatıyorum. Zor uyuyorum. Çok ve kullandığım vitaminlerin de etkisi var. Çok dincim. Çok kendimi iyi hissediyorum. Çok harikayım. Sabah 6 kilometre yürüyorum. Akşam 6 kilometre yürüyorum. Gram yorulmuyorum. Gram yorulmuyorum. Hiç yorulmuyorum. Kendimi çok dinç hissediyorum. Size tavsiye ederim arkadaşlar. Yürüyün. Sağlıklı beslenin.
Tekrar sayayım mı bilmiyorum, sözü uzatmış olurum ama bunları bir kontrol edin. Bakın nasıl işe yaradıklarını, size lazım mı, ona göre kullanırsınız. Tavsiye etmiyorum kullanmayı. Tavsiye ediyorum neyi? Araştırmayı. D vitamini. Bunu baktıracaksınız bir kere. Bu şart. Kiloluysan D vitamine baktıracaksın. Ben bundan kilo almışım galiba. D vitamini, magnezyum, Gilfor, gün sayıyorum. B12, Akselmansia, Resvetrol, Berberin. Arkadaşlar burada bırakalım. Haftaya devam edeceğiz.